Merhaba. Sertleşme bozukluğu, cinsel ilişki esnasında sertleşme sağlayamama ya da devam ettiremem demektir. 20 yaşındaki bir insanda da gözükebilir, 70 yaşındaki bir insanda da sertleşme bozukluğu görmekteyiz. Sertleşme bozukluğuyla gelen hastalarda en çok gördüğümüz sıkıntılar nelerdir? Sertleşme bozukluğu hastaları genelde kendilerini ifade etmekte zorluk çekerler. Şikayetlerini anlatmakta zorluk çekerler. Bir mahcubiyet duygusu içindedirler. Ve bu eşlerine de, işlerine de, sosyal hayatlarına da ne yazık ki ister istemez yansımaya başlar. Özellikle genç hasta grubunda sertleşme bozukluğu varsa hastanın kişiliğini etkileyebilir, sosyal hayatını etkileyebilir ve depresif hale sokabilir hastayı. Biz sertleşme bozukluğuyla gelen hastaları nasıl değerlendiriyoruz? Öncelikle hasta sertleşmeyle ilgili beklentileri nedir? Ne kadar zamandan beri meydana gelmiştir? Hasta son 6 ay, 1 ay içerisinde kaç defa ilişkiye girmiştir ve o ilişkiler kendini ne kadar tatmin etmiştir? Hastanın bu kan testleri ne durumdadır? Psikolojik durumu ne durumdadır? Eşin beklentileri nelerdir? Hastanın yaşam tarzı nedir? Biz bunları değerlendiriyoruz. Basitçe değinmek gerekirse, yaşam tarzı ile başlamak gerekirse, hastanın beslenme alışkanlıkları, sigara, alkol alışkanlıkları, şişman ya da zayıf olması, işin hareketli ya hareketsiz olması, bunlar yaşam tarzını etkiliyor. Yaşam tarzı aşırı sempatik aktivasyon artışı var mı? Stresli bir hayatı var mı hastanın? Hastanın ekonomik durumu ne? İster istemez bunların hepsi cinsel fonksiyonları etkiliyor. Bununla beraber hastanın cinsel ilişkiden beklentilerini her yaşta cinsel ilişkiden seksten hastanın beklentisi değişiyor. Eşiyle beraber yine aynı şekilde cinsel ilişkiden beklentileri değişebiliyor. İki hasta profili var. Bir tanesi sorduğunuz zaman ne zamandan beri cinsel ilişki problemini gördüğünüz zaman hasta son 6 aydan beri ilişkiye girmediğinden bahsederken başka bir hastaya sorduğunuz zaman sadece bir ilişkide bir sıkıntı yaşadığını, bunun da moralini aşırı derecede bozduğunu bana geldiğini söylüyor. Yani hastaların beklentileri birbirinden çok farklı. Tedavi aşamasında o da bizi etkiliyor. Bununla beraber hastanın medikal geçmişi de çok önemli. Hastanın tansiyonu, kolesterolü, şekeri, diyabeti, hormon analizinde bir sıkıntısı olup olmaması, daha önce geçirdiği ameliyatlar, hastanın düzeltilebilecek sebepleri var mı? Mesela hasta antidepresan kullanıyorsa, sertleşme bozukluğu yaratacak bir hipertansiyon ilacı kullanıyorsa, bunları yakalayıp düzelttiğiniz zaman hastada bir iyileşme sağlayabilirsiniz. Tabii ki en önemli şeylerden birisi hastanın psikolojik durumu. Depresif durumda olan bir insanın kaliteli bir seks hayatının olmasını beklemeniz mümkün değil. Ekonomik durum kötü giden bir hastanın ya da eşiyle arasında iletişim problemi olan bir insanın cinsel problemleri yaşaması gayet normal. Bunlar da varsa eğer hastanın sertleşme bozukluğunun sıkıntısının aslında buradan kaynaklandığını, bu nedenle olmadığını ortaya koyabiliyoruz bazen. Peki biz ne yapıyoruz? Biz hasta geldi, düzeltebileceğimiz sebepler varsa düzeltiyoruz. Yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştiriyoruz. Mesela yaşam tarzının hastaya sigara, alkolü bırakmasına, beslenmesini, Akdeniz tipi diyetli beslenmesini, karbonhidrat ağırlıklı beslenmesine uzaklaşmasına, bitkisel olarak beslenmesine önermek, hastaya hareketli bir hayat sağlamak, spor hayatının bir parçasının olmasını sağlamak, hastanın yaşam tarzında kalıcı değişiklikler sağlamak, hastanın en azından elindeki ereksiyon rezervini, ereksiyon gücünü, sertleşme gücünü de korumasını sağlamak, bunlar da önemli şeyler. Eğer hasta eski şekilde yaşam tarzı devam ederse, belki de şu anda vereceğimiz tedavilerden ileride de fayda görme ihtimali yüksek. Yani bunu şimdi iktidarsızlık yaşamayan hastalar ya da insanlar bilemez. İktidarsızlık yaşamayan bir insan sanki hayatı boyunca ilişkiye aynı şekilde, cinsel gücün aynı şekilde gideceğini düşünür. Yani ne zaman ki başına bir sertleşme problemi geldi de o zaman sanki duvarı toslamış gibi hasta bize geliyor. Ya diyor şimdiye kadar çok iyiydi. Hiçbir problem yoktu. Zaten hayatta tek keyif aldığım şey bu. Ama şu anda bu da gitti. Şimdi ne yapacağım? Hayatım benim için hiçbir anlamı kalmadı. İşte bizim düzeltebileceğimiz, tedavi edebileceğimiz, cinsel gücün arttırabileceğimiz tedavileri verebiliriz ama yaşam tarzını düzeltmediği sürece hasta bunlardan da ileride fayda görmeyecektir.
daha da sıkıntıya girecektir. O yüzden yaşam tarzı son derece önemli. Özellikle 70 yaşına gelmiş hala ereksiyon kabiliyeti devam eden hasta grubunda baktığımız zaman hastaların gayet sakin, stressiz, organik beslenmiş, Akdeniz tipi beslenmiş, hayatlarında sürekli bir hareket olmuş bir hasta grubu görmekteyiz. Ben bunları genellikle köy hayatı yaşayanlarla şehir hayatının esnaf hayatı yaşayanlar arasında bir benzerlik görüyorum burada. Yani de esnaflarda hareketsiz, göbekli, stresli, kafada 1000 tane tilki olan bir hasta grubu geliyor. Ve bu hastada stres bin para. Hasta tabii ister istemez stres altında problem yaşıyor. Öteki taraftan diğer hasta grubuna bakıyorum. Hasta 65 yaşında, haftada 2 defa ilişkiye giriyorum diyor. Çok güzel. Ne iş yapıyorsun? Zeytin buluyorum hocam diyor. İşte ağaçları kesiyorum diyor kuş seslerinin arasında diyor. Stres yok zaten, problem yok. Uzun çalışma saatleri yok. Hastalarda problem yok. Tabii bunlar genel olarak çevresel faktörler. Bununla beraber biz hormonal olarak eksikleri olan hastalarda testosteron seviyesi düşmüş olan hastaları yakaladığımız zaman testosteron seviyesinin düşmesi ve onu tekrar yerine koyduğumuz zaman çok güzel cinsel güç artışı, sertleşme bozukluğuna çok güzel bir şekilde düzelme yakalayabiliyoruz. Aynı şekilde vitamin mineral eksikliği olmuş olan D vitamini eksikliği, çinko eksikliği ya da buna benzer eksiklikleri olan hastalarda da bunları düzelttiğiniz zaman yine faydalı, güzel cevaplar alabiliyoruz. Ya da en sık günümüzde şu anda fosfodiesteraz 5 inhibitörü dediğimiz Cialis ya da Viagra gibi bunun türevleri çok sık olarak kullanılıyor hastalarda. Bunlar da hastalar ciddi cevap alıyorlar. Ama hasta ben kimyasal madde kullanmak istemiyorum diyorsa bitkisi olarak ginkgo biloba, ginseng, tribulus terratis, elarjin, L-sütrin gibi maddeler de kullanılabilir eğer hasta isterse. Bununla beraber daha da bir sonraki basamakta ne yapılabilir? Bir sonraki basamakta penis içine iğneyle enjeksiyonlar yapılabilir. Ya da kök hücre tedavisi, PRP tedavisi ya da çok dalga tedavisi yapılabilir. Bununla beraber bunlardan da cevap alınmazsa eğer mutluluk çubuğu tedavisi yapılabilir. Yani tedavi silahı olarak kullanabileceğiniz birçok tedavi türü var. Hasta zaten bu tedavilerden birçoğuna cevap veriyor. Ama biz tedavi verdiğimiz zaman hasta verdiğimiz tedaviden açıkçası ne kadar cevap alacağımızı tedaviyi hasta kullanmadan bilemiyoruz. Hasta tedaviyi kullanıyor, belli bir süre sonra geliyor. Memnunsa eğer tedaviye devam edebiliriz. Ya da daha değişik, memnun değilse tedaviyi farklı şekillerde yönlendirebiliriz. Ama dediğim gibi, en başta söylediğim gibi hastalarda yaşam tarzı, yeme içme alışkanlıkları, spor alışkanlıkları, hastanın yaşam tarzı, stili çok önemli. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İnternet sitemden bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler.